Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle birlikteyiz. 20. bölümümüz bu. Bir önceki bölümü çektim biliyorsunuz, yayınladım. Fakat yayına girmiyor bir türlü. Aslında çok uzun bir video değildi. 17 dakika falandı. Videonun kendinden mi yoksa nedendir bilemedim. Sıklıkla deniyorum tekrar yayına girmesi için. Hatta o videoda oluştururum renkleri Instagram'da paylaşmama rağmen yayınım girememiş oldu. İnşallah bu bölümü çekiyorum fakat böyle bir aksilik yaşamam. Yaşarsam da benim videolarımla alakalı bir sıkıntı olduğunu anlamış olacağız. Bu bölümde de sizlere yine boyalarla bir çalışma yapacağım. Tek renk sadece yaldızla halkar çalışması yapacağız. Diğer renkleri bir kenara bırakıyoruz. Onlar renk denemelerimizdi. Sadece yaldızla halkarın tekniklerini, farklı tarzlarını görmüş olacağız. Hem kafanız çok yorulmamış olacak farklı renklerle ya da boyama stiliyle. Bu arada da siz çizimlere yine devam ediyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ya da her zaman söylediğim gibi. Bunu şöyle düşünün. Neden aynı çizimler üzerinde sürekli yoğunlaşmamız gerektiğini şöyle açıklayabiliriz. Araba kullanmayı öğrendiğinizdeki ilk zamanları hatırlayın. Sanki hani her şey birbirine karışacakmış gibi olur. Frene ne zaman basacağınızı ya da debriyajı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini düşünmek zorunda hissedersiniz. Onları yaparken yolu takibinizi yapmakta zorlanacağınızı zannedersiniz. Oysa zaman içerisinde sürekli yapmaktan kaynaklı o hareketlerin vücudunuza refleksleştiği andan sonra aslında siz araba kullanmayı öğrenmişsiniz demektir. Bu desenler de size şu ana kadarki gösterdiğim desenler de elinizde refleks olarak geçinceye kadar çalışılmak durumunda ki daha iyilerini, daha farklılarını düşünebilelim. Düşünürken biz nasıl bir yaprak çizecektik, nasıl bir hatayı çizecektik, deseni nasıl çiziyorduk gibi kafamızda asla bir soru kalmasın. Dolayısıyla biz boyalarla da uğraşsak şu anda bir yandan alttan sürekli olarak desen çizmeye devam ediyoruz. Bir desen değil, iki desen değil. Her gün mutlaka yeni bir desen, yeni bir yorumla o kağıdın üzerine gönlünüzden geçenleri bir dökün mutlaka. Şimdi kamerayı yaklaştıracağım. Koyu bir zemin seçtim. Şöyle kısaltalım. Kameramızın boyunu. Evet. Siyah bir zemin seçtim. Halkar daha güzel görünür diye. Buraya ben desenleri geçirdim. Bir gonca deseni bu. Daha iyi görünmesi için de bir teknik göstereceğim. Önce ondan bahsedeyim. Şunun boyunu biraz daha kısaltabilir miyim? Evet. Daha yakından daha iyi olur. Burada iki tane eskiz kağıdında gonca deseni var. Bunun deseni bizim bütün desenimiz olduğunu hayal edin. Farklı daha değişik kocaman bir motif de olabilir burada. Bunu buraya geçirdiğimiz zaman kurşun kalem her zaman görünmeyebiliyor her cins kağıdın üzerinde. Daha iyi görünmesi için farklı bir eskiz kağıdını kuru boyayla boyadım bir yüzünü. Bunu karbon kağıdı haline getirmiş oldum böylelikle. Boyalı yüzünü kağıdın üzerine koydum. Buraya çizelim hatta. Ondan sonra hangi deseni yapacaksam tam altına denk getirdim. Ve çizdim. Üzerinden tam geçiyorum desenimin. Desenimi ne yapmış olacağıma dolayısıyla çok iyi karar vermiş olmam gerekiyor. Artık boyama aşamasıdır bu. Biraz bastırarak çiziyorum daha iyi geçsin diye. Evet. Şimdi desenimi kaldırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet görünür vaziyette kuru boyayla geçmiş oldu. Neden kopya kağıdı ya da karbon kağıdı kullanmıyoruz? Çünkü onlarda bir miktar yağ var. Bizim kağıdımızın yüzeyini yağlandırır. Yağlı zeminde bizim için hiç uygun değil. Boyamız üzerinde sabit durmaz. Bir türlü istediğiniz gibi kullanamazsınız. Bu sebeple. Şimdi şu yaldızımı kullanacağım.
802 numara Talens'in guaj boyası. Bunu ilk başlarda kullanacaksınız. Daha sonra hani ilerleyen zamanlarda çok iyi desenler yapıp yazıların kenarına geçtiğiniz zaman hep altın kullanacaksınız. Hiç sevmem yaldız kullanmayı. Şimdi sizin için katlanacağım. Güzel bir tonu yaldızın. Altının kullanımı çok kolaydır bu arada. Yaldızdan çok daha güzeldir. Fırçalarımdan da bahsedeyim hemen nasıl fırçalar kullanacağımı. Kontürler için, halker kontürü için uzun uçlu fırçalar demiştim. Bu İran'dan gelen bir fırça. Şu anda Türkiye'de de satılıyor. Bazı firmalar satıyor. Sanırım size daha önce söylediğim Karin'de de satılıyor bu marka. Uzun uçlu olması halker kontüründe bizim işimize yarıyor. Neden uzun uçlu diyorum? Mesela benim en çok sevdiğim bu Winsor Newton'un ucu şöyledir. Bu da çok güzel çeker ama hani daha geniş, daha büyük alanlarda bu uzun olan daha güzel. Bunu tesip kontüründe daha çok kullanıyorum. Bu Winsor Newton'un 7 serisi. 3.0'lı. Bir de halker sulandırma için bu Da Vinci'nin sentetik fırçalarını kullanacağız. Bunlar sentetiktir. Farklı farklı numaralarda alabilirsiniz. Mesela 3 numara, 1 numara kullanacağınız alanın genişliğine göre. Mesela şurada daha da bir tane daha gösteriyorum. Şu daha da kalitelisi sentetiklerin Nova. Fırçasının telleri diğerinden biraz daha kaliteli olan. Bunun 10.0'lısı da var. O da tesip zemini sürmek için çok iyidir. Fırçaların ne kadar çok oluşu aslında hiçbir zararı yok. Her şey için kullanabilirsiniz. Bol bol fırça edinebilirsiniz. Bu 3.0'lı yine zemin sürmek için, tesip zemini için iyidir. Evet. Şimdi başlayalım. Şöyle sentetik fırçamın bir tanesiyle boyamı karıştıracağım. Çay tabağımı da şuraya sizin göreceğiniz bir yere alayım. Boyamın içine fırçaları koymuyorum. Böyle bütün boyalara bunu uygulayabilirsiniz. Kirlenmemesi için içinin. Bu kıvam bizim tesip zeminimiz içinde, kontürler içinde, halkerler içinde çok koyudur. Bunun birazcık daha sulandırılmışına ihtiyacımız var. Tahrir çekebileceğimiz alanlarda. Halker için yani sulandırma için çok daha fazla sulandırılmışına ihtiyaç var. Bir an kamerayı açmadım zannettim. Allah'ım yarabbim. Kamerayı açmışım. Evet, sulandırdım ve karıştırıyorum. İyicene boyamı eziyorum. Kıvam boza kıvamından birazcık daha yumuşakça diyelim. Salep kıvamı mı? Salep bozadan biraz daha yumuşaktır. Evet. Bir tık daha sulandırabiliriz. Bu kontürler için. Ya da tesip zemininde biz bu kıvamı koyu olarak kullanacağız. Şimdi onu hiç kafanızı karıştırmayacağım onlarla. Sadece halker üzerine gidelim bugün. En son desen olarak cilt kapağı çalışmıştık. Bir şemsiye motifi içeride. Dış köşelerine de köşeliklerini çalışmıştık. Onların değişik versiyonlarını çizin. Değişik çizgisel ayrımlar kullanın. Değişik iç detayları kullanın. Evet. Fırçamın ucuna batırdım. Şöyle ucunu hafiften yanlarda temizliyorum. El altlığı kullanıyorum. Bu bir tavşan tüyü. Tavşan tüyleri aşağıya gelecek. İç kısmı elimin altında kağıdın üzerinde rahatlıkla kayabilecek şekilde. Bakın kullanacağım. Hem elimin kiri yağı kağıda geçmemiş olacak. Hem üzerinde rahat hareket ettirebileceğim.
Evet, gölge gelmesin. Bu kısmı koyu bir tonla girelim. Ucundaki boyayı hafifletiyorum. Şu ekrana tam kameranın iyi geldiği için size nasıl göründüğünü göremiyorum. Şöyle görebileceğim. Evet. Hani nüans hareketleri kullanıyorduk ya. Çok zayıf bir şekilde başlayıp istediğiniz uç kısımlarda gölgelendirme işini yaptım. Tam uçlara gelirken, kalınlaştırırken fırçanın ucunu kıvırıyoruz. Bastırıyoruz biraz daha. Nasıl hani çizimlere her yöne doğru çalışın demiştik ya. Bakın şimdi fırçada çalışırken hani nüansı ister bu tarafa verelim, ister bu taraftan gelelim. Elinizin her yöne alışık olması lazım. Bastırıyorum, kaldırıyorum. İncecik başladım, bastırdım ve fırçamı yavaş yavaş kaldırıyorum. Aynı kalemde olduğu gibi. Hop. Evet. Şimdi bu kısmın içlerini sulandıracağım. Boyamın fazlasını diğer bir şeye aktardım. Çok az bir yaldız bıraktım. Burada bakın sadece dibi kaldı. Çünkü burayı bol bol sulandıracağız şimdi. Biraz daha.
Şu 3 numara halter için söylediğim sentetik fırçamı alıyorum. Bakayım bir kıvamı nasıl. Bir yerde deneyelim. Evet, iyi. En uçlarından başlayayım. Birkaç teknik göstereceğim. Bunda önce kontürlerini çektim. Bir diğerinde de önce halker kısmını yapıp sonra kontürlerini çekeceğim. Hangisini tercih ederseniz ve kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. Şimdi buradan başlıyorum ya, iç kısımlardan. Sonlara doğru boyanın altında kısmını böyle fırçadan bıraktırıyorum. Aşağıya doğru sanki süpürür gibi koyu tonu iteliyorum. Koyu tonu uca bırakıp yukarıya doğru da sulandırarak çekebilirsiniz. Hangisi elinizin daha çok hoşuna giderse tercihen onu kullanabilirsiniz. Bir de bir tane daha göstereyim. Ne yaptık? Buna sulu kısmı buraya doğru alıp uca doğru süpürdük. Bunda da koyu olan kısmı uca koyup yukarıya doğru dağıttık. Bir de başka bir stil yapayım. Şimdi fırçamın ucunu suda yıkıyorum. Kullanacağım alanı ıslatıyorum. Bir de dikkatinizi çeken bir şey. Yan yana olan kısımları direkt yapmıyorum. Çünkü sulu olduğu için buraya yaptıktan sonra tekrar yanındaki bir yaprağı yaparsanız buranın suyu direkt buraya akacaktır. Onu da unutmayın. Bir taraf kuruduktan sonra hemen yan kısmına geçebilirsiniz. Şimdi zeminini ıslattım buranın. En son kısma yine koyulukları bırakmak suretiyle onun yukarı dağılışını bekleyebilirsiniz. Kızımın sesini duyuyorum, inşallah uyanmıyordur. Yukarılara da gitsin. Biz uçta biriktirelim. Evet. Şununkisi birazcık fazlaca durdu. Bu sonradan uca dolguyu atıp sonra yukarıya bıraktığımızda şurayı birazcık temizleyelim. Çok parlak durdu. Biraz peçeteye batırdığımda suyunu geriye toplar. Bu stillerden hangisi elinizin hoşuna gidiyorsa ya da yapmaktan daha rahat bulduysanız, hangisini yapmayı daha rahat bulduysanız onu tercih edebilirsiniz. Ben klasik süpürge tekniğini uçlara doğru süpürerek olanını tercih ediyorum herhalde çoğunlukla. Yaprakların ortasına kılçık çizgisi de atarım.
Diğer bir kontürün çizgisine değmemeye çalışın. Çünkü onu da sulandırırsanız bu sefer hatları yok olur. Bir diğer yapacağım. Onu önleyecek bir stil. Onu da tercih edebilirsiniz. Şimdi bu seferki bakayım görüyor muyuz? Ben de göreyim. Aynı hatayı bu sefer kontürlerini çekmeden önce halkarlarını yapacağım. En sol kısmından alıyorum. Bu kalem çizgisi halkarla ıslanınca kalemlerin izi birazcık daha silinir. O yüzden kuru boyayla geçirmeniz daha iyi olur. Halkara boyarken gözünüze az geliyormuş gibi olabilir yaldız. Kuruyunca o çok parlar. Gözünüz yanılmasın. İşte bunların hepsi deneyerek hissedebileceğiniz konular. Renk tonlamalar. Hiç çekinmeden çalışabilirsiniz onlara. Boyalarım ziyan olacak gibi düşünmeyin. Tabii ki fazlaca boya karıştırmayın renk oluştururken ama guaj boyalarınızı uzun uzun yıllar kullanacaksınız. Çok giden bir malzeme. Sizin için karıştırmak da zaten büyük bir aslında eğitim. Hiç ziyan olacak diye düşünmeyin. Çok karıştıysa atıyorum kapalı bir kaba koyarsınız. Guaj boya ıslatarak tekrar açıldığından dolayı hiç ziyan olmaz. Yine uçlarda süpürerek altının fazlalığını bırakıyorum fark ettiyseniz. Görüyorsunuz. Şuralar kurudu mu emin değilim. Şuraya yaklaşmadan birazcık şuralara doğru tarayayım. Normalde bekleyin. Çünkü hani büyük desenler yaptığımızda zaten boyayacağınız bir sürü alan olacak. Ben şimdi sizi bekletmeyeyim dakika uzamasın diye. Kurumasını beklemiyorum gideceğim yerin. Niye kurumasını bekliyorduk? Çünkü burayı şu ıslak kısma değdirdiğim anda buradaki yoğunluk öbür tarafa akmaya devam ediyor. Çünkü burası oldukça sulu. Evet, süpür süpür süpür. Çok keyifli. Bu yaldızla bile bu kadar keyifli. Altınla inanılmaz güzel. Hele mühreyle altını parlatması en çok keyif aldığım şeylerden biri. Çok mutluluk veriyor. Minyatür hocam desenini böyle geçirdikten sonra çok uçuk bir sulu tonlu akrilikle deseninin de üzerinden geçerdi. Hiç silinmesin diye. Tabii o çok muntazam çalışan bir insandı. Güzel oluyordu o şekilde de. Şimdi tahrir fırçamı alıyorum. Şuranın suyundan da biraz alayım. Guaj boya mesela burada kurumuş ama tekrar suyla onu ıslatabiliyorum. Ne demiştik? Ziyan olmuyor böylece. Guaj boyalar. Akrilik boyayı ortada bıraktığınız zaman ziyan olur. Çünkü o kuruduğu zaman bir daha açamazsınız. İncecik bir sap.
giriş kalınlığı ve tahrirlerini çekmeye başlıyoruz. Görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Kurumamış, birazcık daha bekliyorum yayılmasın. Bir sonrakinde tarama halker yapacağım. Uçlarla bastırıyoruz, çekiyoruz. Altından çok daha kolay ilerleyecek. Çok zayıf başlıyoruz, bastırıyoruz, bırakıyoruz. Evet. Bu da bir stil. Şimdi de tarayarak yapalım. Giremedim. Tarama için sentetikler uygun olmaz. Çünkü bir anda bırakacağı için. Sulu olandan değil, katı olandan da tam sayılmaz. Katı olanı birazcık daha sulandırıyoruz. Şimdi uç kısımlardan yine içeriye doğru tarıyorum.
Hiç kontur çekmiyoruz buna. Tarama hizasını tam kontura göre ayarlayın. Kontürünüz taramanın en ince şekli olsun. Dolayısıyla bu boyama stilinde aslında hem sulandırmayı hem kontur çekmeyi hem de basit mantık taramayı öğreniyoruz. Taramayla daha sonra çiçek buketleri falan da yapacağız renkli halleriyle. Fırçanın ucundaki sulu tonla yukarıdaki altını uçlara doğru uzatıyorum. Kalın bırakırsanız boyayı bir anda inler. Sonra onu dağıtmanız çok zor olur. Böyle ince 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 sulandıracağız. Alt katına inelim. Kaç dakika olmuş? 33 dakika. Ben bunun tamamlanmışını paylaşayım. Bir de bitmeden önce ilk başta yaptığıma da tekrar kontur çekeceğim. Hatları tekrar belirginleşsin diye. Sonra da fotoğraf olarak paylaşacağım Instagram'da. Bu arada bitmiş hallerini takip etmek için beni Instagram'dan da takip edin. WhatsApp birebir derslere katılmak isterseniz de videoların altındaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımı beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı. Sırayla hepsini nasıl çizerken hani geldiğimiz nokta sap kısmına ulaşmaya çalışıyorduk. Aynı şekilde bu taramaların yönünü de başlangıç noktasına ulaştırıyoruz. Ulaştırmaya çalışıyoruz. Varla yok arası. Böyle bir görüntü. Hepsinin yakın versiyonlarını da çekeceğim. Bugünlük bu kadar. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Şöyle kendime çekeyim. Bol bol çalışın. Halkarın 3 ayrı şeklinde deneyebilirsiniz. Elinize birini yerleştirebilirsiniz. Tarama şekli farklıdır. Onu mutlaka ayrı bir elinize stil olarak yerleştirin. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde de halkar deseni hazırlamayı öğreneceğiz. Yani yazı kenarı deseni hazırlayacağız geniş bordür halinde. Görüşmek üzere bir dahakine. Kapatıyorduk şurada.